Evet, yorumlarda çok fazla Windsurf ve Cursor kıyaslaması soruldu. O yüzden bugün kıyaslamayı yapıyoruz. Bugün neleri kıyaslayacağız? Mobil uygulama performanslarını, web uygulaması performanslarını, kullanıcı arayüzlerini, UI klonlama performanslarını, bir de ücretlerini kıyaslayacağız. Bütün kıyaslamayı bir puanlama sistemi üzerinden yapacağız. Her bölümde Cursor'a ve Windsurf'e puanlar vereceğiz. En sonunda kazanan belli olacak. Videolara gerçekten uğraşıyoruz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bize destek olmuş olursunuz. Şimdi ilk başta mobil uygulama performansını kıyaslayacağız. Windsurf'ten başlıyoruz. Geldim buradan Open Folder dedim. Open dedim. Şimdi projem açıldı. Sağ üstten tıklayıp burada Cascade'imi açıyorum. Burada Cascade diye adlandırmışlar. Şimdi promptumu hazırlamıştım ben önceden. Şimdi promptumu yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Promptumda şunu diyorum. Bana basit bir to-do uygulaması geliştir. 2 adet sayfa olacak. Birinci sayfa to-do'larımı liste şeklinde görebileceğim bir sayfa ve silme özelliği olsun. Sola kaydırarak silebileyim. İkinci sayfa to-do ekleme sayfası olsun. To-do özellikleri, to-do adı, to-do açıklaması ve to-do tarihi olarak verdim. Aynı promptu Cursor'a da yapıştıracağız. En sonunda ikisini kıyaslayacağız. Şimdi burada ikisini de aynı yapay zekayı kullanıyorum. Claude 3.5 Sonnet'i kullanıyorum burada. Şimdi bu promptumu gönderiyorum. Şimdi sonucum geldi. Burada bakıyorum nasıl anlatmış bana. Buradaki açıklama kısmını ben beğendim. Cursor'a göre daha iyi açıklamış. Her adımı tek tek anlatıyor. Bir de işlem yaparken şuradaki yeşilleri sarıya çeviriyor. Kullanıcı arayüzü olarak buradan bir artı aldı. Şimdi aşağı geldiğimde de bana yaptıklarını madde madde açıklamış. Bu da çok hoşuma gitti. Cursor'da burada bir kod yazma kalabalığı oluyor. O hoşuma gitmedi. Buradan tek tek adım adım görmek daha çok hoşuma gitti. Burada yaptığı her sayfanın işlevini de açıklamış. Bir de MVVM modeline uygun yazmış. Bunu ben söylememiştim. Kendisi yapmış. Buradan da bir artı puan alıyor. Ama şurada bir eksisi var. Ben burada proje dosyasını açmama rağmen içeride kendisi bir to do app diye yarattı. Buraya bir main dosyası yarattı. Ona anlam veremedim. İçeride tekrar bir proje oluşturdu gibi bir şey yaptı. Buradan bir eksi puan yazılıyor. Şimdi yaptığı uygulamayı bir de çalıştırarak görelim. Bakalım ne yapmış. Şimdi uygulamam açıldı. Sağ üstte bir tane artı butonum var. Burada todo'larım demiş ve boş bir sayfa yaratmış. Şimdi biz buradan artıya basalım. Diyelim ki spor yap, açıklama kısmına yürüyüşe çık dedim. Buradan da rastgele bir tarih seçiyorum ve kaydete bastım. Todo'm buraya geldi. Sade bir arayüz yapmış. Sola doğru kaydırma istemiştik. Evet, onu da yapmış. Şimdi silmeden önce bir şey denemek istiyorum. Acaba bu todo'yu ben programı kapatıp açtığımda da kaydedecek mi? Bu komutu vermedim. Eğer bunu yaptıysa buradan da bir artı puan alacak. Şimdi uygulamayı arka plandan kaydırıyorum. Tekrar açtım. Evet, kendisi telefonu yerel depolamasına kaydetmiş verilerimizin kaybolmaması için buradan da bir artı puan aldı. Şimdi delete diyelim. Delete işlemini de yaptı. Güzel. Şimdi aynı promptu bir de Cursor'da deneyelim. Bakalım arayüzü ve çıkardığı uygulama nasıl olacak? Şimdi Windsurf'e yapıştırdığımız promptun aynısını Cursor'a yapıştıracağız. Bakalım ne gibi bir sonuç çıkaracak. Benim Cursor'dan umudum daha fazla ama bakalım belli de olmaz. Şimdi Open a Folder diyorum. Evet, projemi açtım. Sağ üstten Composer'ımı açıyorum. Buraya aynı promptumu yapıştırıyorum. Yine aynı promptum bana basit bir to-do uygulaması geliştir. 2 sayfa olacak. İlk sayfada silme özelliği olsun. Tool'a kaydırarak silebileyim. İkinci sayfada to-do ekleme sayfası ve to-do özelliklerini açıkladım. Aynı birebir promptu kullanıyorum. Kullandığım yapay zeka modeli de aynı. Claude 3.5 Sonnet'i kullanıyorum burada. Bakalım Cursor nasıl bir sonuç ortaya çıkaracak. Bu promptumu gönderiyorum. Evet, sonucum geldi. Hemen bakıyorum burada. Evet, kodlarımı yazmış, göstermiş burada. Content View'de yaptığı değişiklikleri vesaire. Şuradaki Cursor'ın arayüzü Windsurf'e göre daha karmaşık. Windsurf'te step by step gidiyor ve bu kadar kod karmaşası yaratmıyor. Daha okunaklı bir arayüz yapıyor ve daha çalışıyormuş gibi hissiyat uyandırıyor. Yapıp diğer işleme geçiyor, bekleniyor diyor, devam ediyor. Ben burada arayüz konusunda Windsurf'e bir artı puan veriyorum. Yani daha iyi gerçekten. Ne kadar Cursor'ı beğensem de. Ve yaptığını söylüyor. Şurada bir temel bir açıklama örneği var. Sanırım yerel depolamayı da yapmamış ama açıklaması tatmin etmedi Windsurf kadar. Bir de yaptığı uygulamayı görelim. Evet, bu da yine Windsurf'le aynı yapıda oluşmuş. Boş bir sayfam var. Sağ üstte artı butonum var. Yani söylemedik ama birebir aynı çalışıyorlar. Şimdi artı butonuna bastım. Burada yine aynı veriyi giriyorum. Spor yap dedim. Yürüyüşe çık dedim. Burada ekstra olarak tarih var. Sanırım saat eklemiş yani. Tarihten ziyade saat eklemiş. Burada bu detay var. Biz söylemeden yapmış. Bunu da bir artı puanı ekleyeceğim eğer Windsurf'te de yoksa en son kıyaslamada. Şimdi kaydet dedim. Notumu ekledim. Buradaki pedikler daha yapışık. Windsurf'ün UI'ni daha çok beğendim. Şimdi bir test yapmak istiyorum yine silmeden önce. Geliyorum arka plandan kaydırıyorum. Cursor demeyi açıyorum. Evet. Yerel depolamayı yapmamış. Buradan bir eksi puan. Windsurf artı puan kazandı buradan. Düşünüp yapmamış to-do uygulamasında. Bize önermiş ama kendisi eklememiş. Şimdi ben kendim ekledim. Delete'i test edebilmek için. Sola kaydırıyorum. Sil diyorum. Evet, gidiyor. Bu mobil uygulama konusunda puanlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Bir de yan yana koyup bakalım.
Evet, bu sağ tarafta görmüş olduğumuz Windsurf'ten gelen, sol tarafta görmüş olduğumuz Cursor'dan sağ taraftakinin UI'yi daha hoş geldi bana. Aralarında herhalde boşluk atmış. Cursor'un da tek artısı sadece bir saat eklemiş. O kadar. Evet, bu kısım böyle. Şimdi web performanslarına geçelim. Şimdi web kıyaslaması çok gelmişti yorumlarda. Web uygulaması yazar mısın diye. Şimdi Windsurf ve Cursor'ı web performanslarını kıyaslayacağız. Mobilde Windsurf kazandı. Bakalım webde hangisi daha başarılı. Şimdi Open a Folder diyorum. Buradan boş klasörümü açıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi boş bir klasördeyim burada. Şimdi buraya promptumu buraya yapıştırıyorum. Promptumda ne demişim? Uygulama tek sayfalık bir web uygulaması olacak. Üst kısımda to-do ekleme olacak. Kullanıcı bir to-do eklemek için bir form dolduracak. Form şu şekilde olacak. To-do adı, to-do açıklaması, to-do tarihi. Formun altında bir ekle butonu olacak. Ekle butonuna tıklayınca formdaki bilgilerle yeni bir to-do oluşturulacak ve listeye eklenecek. Formdaki alanlar ekle işleminden sonra otomatik olarak temizlenecek dedik. Alt kısımda to-do listesi olacak. Formun altına eklenen to-do'ların listesi yer alacak. Her bir to-do aşağıdaki bilgileri gösterecek. To-do adı, açıklaması, tarihi. Her to-do'nun yanında bir sil butonu olacak. Bu butona tıkladığında ilgili to-do listeden kaldırılacak. Kullanıcı dostu bir arayüz olmalı. To-do ekleme ve silme işlemleri anlık olarak listeye yansımalı. HTML, CSS ve JavaScript kullanarak yaz dedik. Bu promptu da GPT'den oluşturdum. Gayet güzel bir prompt duruyor şu an. Yine Claude'u kullanıyorum ve promptumu gönderiyorum. Evet, sonucum geldi arkadaşlar. Şimdi bakıyorum, yine şu gösterim daha hoş Cursor'a göre. Eklediği satır sayısını yan tarafta belirtiyor. Sildiklerini belirtiyor. Boş bir klasörümüz olduğu için hepsi ekleme kısmında. Yine aşağıda detaylı bir açıklama var. Yaptığı işlemleri anlatıyor. Üst tarafta da gösteriyor. Yine halen daha Windsurf'ün UI kısmı daha başarılı. Yani User Experience kısmı daha başarılı şu an. Evet, bize detaylı açıklamış, veri yönetimi yaptığını da anlatmış burada. Yine yerel depolama yaptığında. Yani sayfa yenilendiğinde kaybolmaz diyor. Biz bunu istememiştik. Bunu eğer yaptıysa bir artı puan. Uygulamayı kullanmak için bize talimatları da vermiş. Index.html dosyasını açın demiş. Hemen testimizi yapalım. Evet, sayfamız açıldı. Hemen bir tane tool'umuzu ekleyelim. Spor yap. Yürüyüşe çık dedim. Şimdi bir şey daha denemek istiyorum. Eğer ben bu kısımları boş bırakırsam ne oluyor? Evet, hata veriyor. Tarihi seçmezsem yine hata veriyor. Güzel. Şimdi buradan tarihimizi seçelim. Bugünün tarihi olsun. Ekle diyorum ve tool'um eklendi. Bir tane daha denemek istedim. Eğer sayfayı yenilersem şuradaki veri gidecek mi? Yeniliyorum, gitmedi. Yeniliyorum, gitmedi. Harika. Yine güzel bir arayüz. Zaten yine to-do uygulaması. Bir de şöyle bir mobile uyum sağlıyor mu ona bakacağım. Evet, mobile de uyumlu bir uygulama geçmiş. Buradan da bir artı puan. Şu an gayet iyi. Bir de silme işlemini test edelim. Sil dedim. To-do'm gidiyor. Sayfayı yeniledim. To-do'm gitti. Şimdi aynı promptumuzu Cursor'a yapıştıralım. Bir de Cursor'la deneyelim. Bakalım sonucumuz ne olacak. Cursor beni şu an endişelendiriyor ama bakalım. Şimdi Cursor'a geldim. Open a Folder diyorum. Buradan boş klasörümü açtım. Şu an Cursor'dayım. Klasörüm boş. Yan taraftan Composer'ımı açıyorum. Buraya aynı promptu yapıştırıyorum. Evet, aynı promptumu yapıştırdım. Birebir aynısı şu an. Yine Claude 3.5 Sonnet kullanıyorum. Promptumu gönderiyorum. Evet, sonucum geldi. Hemen bakıyorum arayüz kıyaslamasında. Şu an evet, yaptığı işlemleri yine anlatmış. Kısa bir açıklama yapmış burada. Nasıl kullanacağımı burada index.html olarak açın demiş. Daha başarılı, ben cevaplarını Windsurf'ın daha başarılı buldum. Web kısmında da. Şimdi hemen sayfamızı açalım. Evet, web sayfamız açıldı şu an. Şimdi burada bir boşluk, boş kontrol yapayım, ona bakalım. Ekle dedim. Evet, burada da var. Buraya yürüyüşe çık dedim. Tarihe bakıyorum. Güzel. Kontrolleri ikisinde de var. Şimdi ekle dedim. Buraya eklendi. Şimdi şuradaki kısım hoş değil. Sağ altta ve x'in yarısında kalmış. Ya şuraya koysaydı ya buraya koysaydı daha başarılı olabilir. Şimdi bir de şuna bakalım, mobil uyumlu mu? Evet, mobilde uyumlu yapmış bu arkadaşımız da. Peki şimdi birinci eksi şu sil butonundan. Şu sil butonu çok kullanışlı durmuyor UI'da. Oradan bir eksisi var. Bir de sayfayı yenileyelim. Evet, to gitti. Bunun gitmemesi lazımdı. Bu gitti. Buradan yine eksi puan. Yerel depolama konularında söylemediğim sürece Cursor yapmıyor. Bunu iki alanda da deneyimlemiş olduk. Hem webde hem mobilde. Bir de şu an yaptığımız değişiklikleri, ya bunlar ufak tefek şeyler, takılmamak lazım diyebilirsiniz. Ama deneylerimiz ufak. Projenin yüzdesi olarak baktığınızda büyük projelerde daha büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yani şu an Cursor'dan gerçekten hiç beklemediğim performans çıkıyor. Evet, şimdi kullanıcı arayüzünü kıyaslayacağız. İlk başta Windsurf'ten başlıyoruz. Şimdi kullanıcı arayüzünde ilk başta şu yapay zekalara bakalım. Burada iki adet seçeneğimiz var. GPT-4o ve Claude 3.5 Sonnet var. Cursor'da ise burada Claude 3.5 Sonnet ve GPT-4o, 4o Mini, o Preview gibi daha farklı modeller var. Ben genelde Claude'yu kullanıyorum kod anlamında ama diğer yapay zeka modellerinde kullanıyorum diyorsanız sizin için maalesef Windsurf seçeneği yok. O yüzden eğer diğer yapay zeka modellerinde kullanıyorsanız Cursor çoğunu burada destekliyor. Maalesef Windsurf sadece iki tanesi var. Oradan da Cursor'a bir artı gitti.
Evet, şimdi UI klonlama performanslarını kıyaslayacağız. Şimdi buradan Open Folder diyorum. Boş klasörümü yeni bir klasör yaratıyorum. Buraya Windsurf UI Clone adını verdim. Yarattım. Seçiyorum. Burada boş bir klasörüm var. Şimdi bu şekilde bir to-do uygulaması buldum. Web uygulaması. Bunu klonlamasını isteyeceğim. Bir tık kompleks ve karışık, tam yapabileceklerini düşünmüyorum ama zor bir örnek vererek test etmek istedim. Çok kolay bir şey vermek istemedim. Şimdi bunu Windsurf'e verip bakalım yaratabilecek mi? Şimdi sağ tarafa geliyorum. Burada Add Images kısmından masa üstündeki, evet, şimdi görselimi Windsurf'a ekledim ve vereceğim bir satırlık komut var. Burada diyeceğim ki bu görselin birebir aynısını yap. HTML, CSS ve JavaScript kullan dedim. Daha sonrasında bu promptun aynısını cursor'a atacağız. Bakalım ne çıkaracaklar. Şimdi Windsurf'a bunu gönderiyorum. Yine Claude kullanıyorum yapay zeka modeli olarak. Evet, ilk başta anladı. Analiz ettiğini söylüyor. Evet, şu an başladı. Şu hissiyat çok hoş Windsurf'te. Creating deyip yarattıktan sonra alt satıra geçiyor. Şimdi App.js tarafını yazıyor. Sürekli çalışan bir yapay zeka varmış hissiyatını iyi geçiriyor. Bu kısmı güzel yapmışlar. Evet, şu an çalışıyor. Şu UI'yi gerçekten güzel yapmışlar. Yani kullanıcıya gerçekten yapay zekanın çalıştığını ve bir şeyler ürettiğini hissettiriyor. Ve yaptıkça sol tarafta da gösteriyor. Resmen oturup izleyesiniz geliyor. Evet, bunu yani birebir aynısını yaparsa çok şaşırırım. Burada gerçek farklar ortaya çıkacak bence. Hem görsel işleme yetenekleri hem de kompleks bir uygulama geliştirme yetenekleri. Evet, şöyle görseli de yan tarafa açalım. Birebir aynısını yapmış gibi duruyor. Sol taraftaki taskları bile yapmış. Yani isimlerine kadar doğru almış. Alt tarafta tagleri de eklemiş. Settings, sign out yapmış. Tahmin ediyorum ki çalışmıyordur ama yukarıdaki notların bile aynısını yapmış. Aynı renkleri almış. Artıya kadar eklemiş. Bunu kapatalım. Şimdi tık şunları seçiyorum ama artı butonu çalışmıyor. Bir işlev yok. Sadece görünümü yapmış burada. Yani gayet başarılı. Bu kadar iyi çıktı vermesini beklemiyordum bu arada. Konumlandırmaları, yerleri birebir aynısını yapmış. İşlevleri yapmamış sadece. Şimdi bir de cursor'a bakalım. Cursor neler yapacak? Acaba kendisi işlev ekleyecek mi? Evet, şimdi cursor'u bitirdiğini söylüyor. Accept all deyip kabul edelim. Evet, index, script ve style CSS diye 3 dosyayla bitirdi. Bakalım açalım. Evet. Birazcık farklılıklar var. Burada ikonları eklemiş. Settings, sign out ve tag kısımlarını eklemiş. Bu kısımda aynısını yapmış. Evet, burada cursor'ınki çalışıyor. Artı butonuna bastığımda yeni bir not yaratıyor. Click to edit diyor. Edit kısmı yok ama en azından buraya farklı bir işlevsellik de eklemiş. Rastgele renk ataması da yapıyor. Buradakilerde bir tıklama aksiyonu yok ama en azından ikonları eklemiş. Burada da çok yakınlar, yani çok da bir fark söyleyemeyeceğim. Burada ikisine aynı puan vermeyi düşünüyorum. Evet, bu sefer cursor üzmedi. Evet, şimdi ücret kısmına bakacağız. Şimdi Cursor'ın free kısmında ilk indirmenizi 2 hafta free trial veriyor. Daha sonrasında 2000 satır arası tamamlama, 50 slow premium request veriyor. Windsurf'ın free versiyonunda da sadece ilk indirmeye özel 50 premium prompt kredisi veriyor. Ama daha sonrasında devam edenler sadece 5 premium kullanıcı prompt ve flow action kredisi veriyor. Bu çok sınırlı bir kullanım. Cursor'ın Pro'suna baktığımızda unlimited completion veriyor. 500 adet hızlı premium request veriyor ve unlimited slow premium request veriyor. Bir de O1 Mini'ye günde 10 istek atmanıza izin veriyor. Windsurf de yine aynı şekilde 500 adet premium user prompt veriyor ve 1500 premium model flow action veriyor. Şimdi Windsurf, ben bu videoyu çekerken $10'dı aylığı, 15 dolara çıkmış şu an. Burada yine Cursor'ınki daha avantajlı geldi. Yani özetlememiz gerekirse Cursor'ın free versiyonu temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Pro versiyonu zaten sınırsız. 500 isteğe ulaşmanız zor. Daha sonrasında da ben zar zor 500'e ulaşıyorum ayda. Çok fazla geliştirme yaptığım için ve YouTube'a da video çektiğim için doluyor. Unlimited bir slow premium request sınırınız var. Ama Windsurf'te sadece 500 istek sonrasında unlimited bir özelliği yok. Kod odaklı iş yapıyorsanız Cursor daha avantajlı şu an. Windsurf biraz daha iş akışına odaklanmış şekilde ama Windsurf'in free versiyonu çok kısıtlı. Burada da Cursor daha avantajlı oldu. Evet, bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki video ne olsun, önerilerinizi yorumlara bekliyorum. Bana soru sormak ve iletişime geçmek için aşağıya bıraktığım sosyal medya linklerinden bana ulaşabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.